Dostlar bekliyorum sizi. Yalı Çapkını Fan ilk. Peki, hoş geldin canım. Nuray, merhaba. Elanur hoş geldin. Her zamanki gibi Yalı Çapkını Fan. Milady merhaba. Elanur selam. Nasılsınız arkadaşlar? Aslında tam 18'de girmek istedim ama teknik problem yaşadım. O yüzden biraz geciktim, kusura bakmayın. Yalı Çapkını Fan profilim nasıl diyor. Son derece güzel. Hüseyin merhaba. Gülşen hoş geldin. Nuray merhaba. Boguslava merhaba. Teşekkür ederim. Servin işi sağlam. İyiyim Banu. Sen nasılsın? Selam Pari. Kalina nasılsın? Virgül Beykoz, Melike. Dostlar iyi ki varsınız. İyi ki sizlerleyiz. Harikasınız. Türkiye'den ve yurt dışından, dünyanın her tarafından beni izleyen takipçilerime, abonelerime bir kere daha merhaba diyorum. Güzel bir Bodrum gününden. Burada havalar artık eskisi kadar sıcak değil. Nefes alınabiliyor dışarıda da. Rahat gezilebiliyor artık dışarıda. İlla kapalı olmak, air conditioned ortamlarda bulunmak gerekmiyor. Yazın o çektiğimiz sıkıntılar Temmuz'da ve Ağustos'un ilk zamanlarında şimdi yerini daha makul bir sıcaklığa havaya bıraktı. Bunun da mutluluğunu yaşıyoruz. Benim bahçemi biliyorsunuz sizler. Bahçeden yayın yapıyorum. Görmeyen arkadaşlar varsa bir daha göstereyim. Benim çevrem, olduğum yer böyle arkadaşlar. Tarçın da buralarda. Cici hafafım. Tarçın da demin bir kediyi kovaladı Tarçın. Demin burada bir kediyi kovaladı. Zavallı kedi nasıl kaçtı? Duvara düz tırmandı. Hızla tırmandı gitti. Evet. Haberlerimize başlayalım. Yalı Çapkını dizisinde 3. sezonda oynayan pek sevemediğiniz, pek ısınamadığınız bir bayan oyuncu vardı. Pelin Akel. Mert Ramazan Demir'in canlandırdığı Ferit karakterinin sevgilisi Diyar karakteriydi. Ve Mert'le öpüşmüştü de değil mi? Ne kadar çok kızmıştı ona Afra fanları. Afra Saraçoğlu fanları nasıl sinirlenmişti. Pelin Akil Diyar karakteriyle Afra Saraçoğlu'nun Seyran karakterinin yerini oynuyordu neredeyse dizide. Sonradan geldi dağdan geldi bağdakini kovdu demişti Afra Saraçoğlu fanları. Bu kadın da nereden çıktı? Koca kadın 38-40 yaşında, 27 yaşındaki Mert Ramazan Demir oğlu yaşında ona yanaşıyor diye çok tepki çekmişti Pelin Akil fanlar tarafından. Ama tabii o bir oyuncu Pelin Akil ve işini yapmaya geldi, diziye katıldı. Yapımcı ihtiyaç duydu. Senaryo öyle yazıldı. O da görevini yapmak için geldi ama fanlar çok kızmıştı. Ve Pelin Akil daha sonra rolünü tamamladı ve diziden ayrıldı biliyorsunuz. Kendisi özel hayatında oyuncu Anıl Altan'la evliydi. Diziye girdiği zaman da evliydi. Hatta fanlar evli baktı kadınsın yahu git kocanın yanına yanaş, kocana yanaş. Ne Mert Ramazan Demir'e yanaşıyorsun diye söyleniyorlardı. 2 tane de çok güzel çocukları var, kız evlatları var ufacık. Ancak evliliğinin yürümediği o zamanlar da söyleniyordu. Hatta Nisan ayında Pelin Akil biz ayrıldık. Bitti bizim karı koca ilişkimiz demişti Anıl Altan'la. Zaten yaklaşık 1-1,5 yıldır boşanacakları konuşuluyordu. Şimdi en son yeni gelen haber mahkemede
boşandılar arkadaşlar. Pelin Akel'le, oyuncu Pelin Akel'le kocası Anıl Altan boşandılar. Resmi olarak da ayrıldılar. Allah bundan sonra yollarını açık etsin. Ne diyelim biz? Böyle de bir haber. Ben ayrılık haberleri, boşanma haberleri vermeyi pek sevmiyorum. Tatsız geliyor bana. İnsanların mutsuz olduğunu düşünüyorum ama aslında gerçekten öyle olmuyor. Boşanma da çiftler için bir hedef ve bundan sonra beyaz sayfa açmak için belirledikleri bir hedef kendilerine. Çoğu çiftler için diyelim. Bazıları için büyük üzüntü olabiliyor tabii. Ama Pelin Akil mesela hiç öyle üzülenlerden değil. Hep bugünleri istiyordu. Bugünleri iple çekiyordu. Zaten kafasında bitirmişti. Anıl Altan çok kurtarmaya çalıştı. 2 tane çocuğuna da hem annelik hem babalık yaptığı söyleniyor. Anıl Altan'ın. Pelin Akil'in çoğu yere bebeklerini, çocuklarını babalarına bırakıp gittiği söyleniyor. Anıl Altan da öyle bir karakter, öyle bir insan. Allah ikisinin de yolunu açık etsin arkadaşlar. Bu arada sosyal medyanın en popüler kadın oyuncuları belirlendi. Son bir haftada sosyal medyada en çok paylaşılan, en çok haklarında tweet atılan kadın oyuncular belirlendi. Birincinin kim olduğunu tahmin edebiliyor musunuz? Çiğdem Afram diyor. Yalı Çapkını falan. Mert Story atmış abi. Çok tatlı olmuş diyor. Elanur Emine Yıldız Afra diyor. Yalı Çapkını fan Afra tabii ki diyor. Vicky, Hande ve Afra diyor. Evet. Son bir haftanın sosyal medyada Türkiye'de en çok konuşulan, en çok paylaşılan ismi kadınlarda, oyuncularda Afra Saraçoğlu. 29.700 tweet atıldı hakkında. Bu Yalı Çapkını zamanında 80 binleri 90 binleri buluyordu bu tweet sayısı dizi varken. İkinci Hande Erçel, onunla ilgili de 17.900 tweet atıldı. Afra Saraçoğlu ve Hande Erçel Türkiye'nin en çok konuşulan 2 kadın oyuncusu. Su Burcu Yazgı Coşkun da onları takip ediyor. 17.2 17.200 tweetle hemen Hande'nin arkasında. Rojbin Erden 4. sırada 12.800. Onun arkasında Simay Barlas geliyor 9.900. 6. sırada Demet Özdemir 8.400. Demet Özdemir'in daha yukarılarda olması lazım. Ancak Demet Özdemir'in demek ki fanları çok fazla desteklemiyorlar Demet Özdemir'i. Çekimler başladı. Yakında dizi yayına girecek ama dizisi ekranda olan bir oyuncunun sezon başlarken 6. sırada olması, ki Demet Özdemir çok iddialı bir isim, Demet Özdemir'e yakışmıyor. Tabii bunda Demet Özdemir'in yakın çalışma arkadaşlarının ve onu destekleyenlerin bir eksikliği var. Sevdikleri oyuncuya daha fazla sahip çıkmaları gerekir. Mesela Sinem Ünsal da, o da 8. sırada 5.300. Sinem Ünsal geçen sezonu zirvede bitirdi. Çok beğenilen, çok başarılı bir oyuncu. Uzak Şehir dizisiyle ben de çok severek izliyorum zaman zaman. Her hafta izleyemiyorum ama diziyle ilgili zaman zaman konuşulanlara, yazılanlara, yorumlara katılıyorum. Çok başarılı bir dizi. Uzak Şehir. Ve 10. sırada arkadaşlar Mert Ramazan Demir'in başrol arkadaşı Miray Daner. 3.300. Sadece 3.300. Ya Mert Ramazan Demir gibi bir oyuncuyla yeni bir dizi çalışması içinde olacaksın Miray Daner. Sadece 3.300 tweet atılmış olacak ve 10. sırada, son sırada olacaksın. Ya ben sizi anlayamıyorum ya. Ya bu bir fırsat. Mert Ramazan Demir gibi
çok popüler, çok konuşulan, çok yazılan bir oyuncuyla başrolde oynuyorsan senin bir ekibinin olması ve seni yüceltmesi lazım, öne çıkarması lazım. Yani sanki hiçbir şey yapmıyormuşsun gibi 10. sıradasın, diplerdesin. Burada eksiklik var. Ekip eksikliği, Miray Daner'in ekibinin işi yönetememesi. İlginç. İlginç. Banu Kabaş nazar boncukları ve kalpler. Gülşen Dönmez diyor ki Afran Pierre yapmadan da birinci her zaman diyor. Katılıyorum ya. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in böyle bir sihri var. Onların öyle bir PR çalışması yapmasına gerek yok. Çünkü yaptıkları iş onları çok öne çıkardı. O dizi zaman zaman biz beğenmesek de senaryodaki değişiklikleri ancak ikisinin diziye kattıkları o oyunculuk, diziye kattıkları kendi yetenekleri ve kendi güzelliklerinden çıkan o naif etki hepimizi onların etrafında birleştirdi ve kayıtsız şartsız onları takip etmeye başladık. Öyle değil mi? Desteklemeye başladık. Günel Eliyava, Mert Afram diyor. Buba Kiril alfabesiyle yazıyor. Atanasova Kiril alfabesini Buba kusura bakma anlayamıyorum. Zeynep selamlar diyor. Merhaba Zeynep. Emine Yıldız, Elanur bizim Afram için. Elanur, Emine Yıldız Afram hiçbir şey yapmadan zirvede. Çiğdem nasılsın? Ege merhaba Bilal abi diyor. Merhaba Gülşen, Fatma Yıldıran, Çiğdem. Yayınlarınız çok güzel diyor. Size teşekkür ederim diyor Çiğdem. Ben size teşekkür ederim. Çiğdem beni izlediğiniz için. Onur abiyle diyor olanlar ikinci defa izliyoruz diyor. Onur da sizleri çok seviyor arkadaşlar. Vicky, Mert ve Afra bir başka. Ve yurt dışından beni izleyen, burada da olan, şu anda da izleyen ve bizim yayınımız bittikten sonra altyazı yazılmasını sabırsızlıkla bekleyip altyazıların kendi dillerinde eklenmesini bekleyip bizi izleyen dostlar arkadaşlar sizlere de merhaba. Şu anda canlı yayında değilsiniz ama biliyorum ki izleyeceksiniz videoyu ve dün akşam olan bir durum var arkadaşlar. Yurt dışından beni izleyen takipçilerim tabii ki yayın bittikten sonra sabırsızlıkla kendi dillerinde altyazıların eklenmesini bekliyorlar. Ve ben de YouTube'un altyazıların eklenmesine müsaade etmesini bekliyorum. Çünkü defalarca söylediğim gibi yayın biter bitmez YouTube altyazıları açmıyor. Altyazılara müsaade etmiyor. Aradan yaklaşık bir yarım saat geçiyor. Bu süre bazen çok daha fazla uzayabiliyor. Neyse dün akşam yarım saat kadar sonra altyazıları açtı YouTube. Ben de tek tek eklemeye başladım. İngilizce, İspanyolca, Portekizce, Rusça bu dizilere ve diğerlerini hepsini ekledim. Tekrar tekrar kontrol ettim. Beni izleyenlerin oldukları ülkeleri biliyorum. Konuştukları hangi dillerde beklenti içinde olduklarını biliyorum altyazı konusunda. Vietnam dili, işte Belarus dili, Lehçe yani Polonya dili ve son zamanlarda Japoncayı, Çinceyi, Hong Kong Çincesini, Tayvan Çincesini bunları da ekliyorum. Çünkü oralarda da Metruk Adam, Mert Ramazan Demir'in sinema filmi Netflix'te oralar içinde gösterildiğini duydum. Sonradan açıldı herhalde. Neyse arkadaşlar ben bütün dilleri ekledim fakat şuna çok üzülüyorum. Sabaha karşı uyandığımda mesajlara bir daha bakıyorum YouTube'da yeni gelen mesajları ve orada gördüm ki Bilal Bey lütfen İspanyolcayı altyazıyı aç. Bilal Bey işte şimdi aklıma gelmiyor. Ha, Bulgarca altyazıyı aç. Halbuki bunların hepsini ben yayın bittikten yarım saat sonra açmaya başladım ve açtım. Ama YouTube'dan bir arıza oldu demek ki. Bazı altyazılar bazı dillerde açılmadı ve çok üzüldüm. Yani düşünsenize bekliyorsunuz sevdiğiniz bir gazetecinin videosunu izleyeceksiniz.
Ama altyazı sizin dilinizde açılmıyor bir türlü, açılmamış. Ben unutmadım arkadaşlar. Ben ihmal etmedim. Ne olur kusura bakmayın. YouTube'un yaptığı bu aksaklıktan dolayı. Umarım bir daha olmaz. Ama üzücü tabii. Evet, şunu bir aşk skandalı var. Bir aşk skandalı, bir büyük bir rezalet diyelim biz buna. Kıbrıs'ta yaşandı. Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk kesiminde yaşandı. Ee, Bir Türk iş adamı, bunlar arkadaşlar size de yabancı değil. Altınbaş ailesinin bir üyesi bu. Ali Vakkas Altınbaş. Altınbaş ailesi çok zengin bir aile. Gaziantep kökenli. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in oynadıkları Yalı Çapkını dizisi Gaziantep'ten yola çıkarak biliyorsunuz hikayeleştirilmişti. Gaziantep'te yaşayan zengin bir ailenin hikayesiydi. Gaziantep'li iki varlıklı ailenin hikayesiydi. Yalı Çapkını dizisi ve Gülseren Budayıcıoğlu psikolog, psikiyatrist doktor bir hastasının hikayesini kendi tedavi ettiği bir hastasının hikayesini yıllar sonra senaryolaştırmıştı ve Yalı Çapkını böyle doğmuştu. Şimdi ve Yalı Çapkını başladığı zaman bu hangi ailenin hikayesi diye konuşuldu. Ben de o zaman araştırmıştım bundan 3 sene evvel, 3,5 sene evvel ve Gaziantep'te Altınbaş ailesinin hikayesi olarak iddia ediliyordu bu konu. Altınbaş ailesi Türkiye'nin zengin şehirlerinden Gaziantep'te kuyumculukla mesleğe, işe başlayan, mücevherat işi yapan, petrol taşımacılığı, ondan sonra her türlü para getirecek ticaret, inşaatçılık, Kıbrıs'ta üniversite yatırımı, okul yatırımları ve daha pek çok maden işi ve daha pek çok iş yapan büyük bir holdinge dönüşmüştü Altınbaşlar. Ve Mert Ramazan Demir'in ailesinin, Ferit'in ailesinin de o olduğu iddia ediliyordu. Altınbaş ailesinin hikayesi Yalı Çapkını deniyordu. Şimdi bu aileye mensup olan Ali Vakkas Altınbaş'la ilgili benim size anlatacağım bu skandal, Kıbrıs'ta oturdukları lüks malikanesinin çok yakınına, bu adam evli, çocukları var. Çok yakınına sevgilisi Özlem Hanım'a da bir ev tutuyor. Sevgilisi de kendisinden 40 yaş kadar küçük. 24 yaşındayken tanışıyorlar. Ee, Adam bugün 68-69 yaşında Ali Vakkas Bey. Sevgilisi de 28 yaşında. Bundan 11 yıl evvel tanışıyorlar. Kendi evi Kıbrıs'ta lüks yüzme havuzu falan güzel bir malikane. Oraya da çok yakında bu kıza bir ev tutuyor ve onu hamile bırakıyor. Ondan da bir kız bebeği oluyor. Karısının haberi yok. Karısının da kendisinin oturduğu eve 200-250 metre mesafede sevgilisinin evi. Canı istediği zaman da öbür tarafa gidiyor. Ondan sonra ve 11 sene böyle yaşıyorlar. Adam çok zengin. Bu kadın Özlem Hanım sevgilisi. O da Kıbrıs'ta bu zengin adamın kurduğu bir üniversitede öğretim üyesi, akademisyen, sevgilisinin üniversitesinde. Çocuğu doğduktan sonra da çalışmıyor. Geçen gün bundan 2 hafta kadar evvel Kıbrıs'ta havuzlar tankerler su getiriyor. Yüzme havuzları, villaların sıcak bir yer Kıbrıs. Tabii insanlar denize gitmiyorlarsa havuzda yüzüyorlar. Tanker su getiriyor. Bu Aliye Altınbaş'ın evine, yani Ali Vakkas Altınbaş'ın gerçek karısının oturduğu eve, Ali Bey'in de kendi evine, havuzuna tanker su getiriyor. Tanker şoförü diyor ki bu kadına, Aliye Hanım'a,
Biraz evvel sizin diğer eve de su verdim diyor. Kadın Allah Allah diyor. Bizim burada başka evimiz yok. Hangi eve verdin diyor suyu. Sizin ev var ya diyor. Onu da Ali Vakkas Bey ödüyor ya diyor. Oraya bıraktığım suyu da diyor. O eve verdim diyor. Hani Ali Bey'i de orada görüyorum ben. Nasıl diyor ya? Nerede bu ev? Göster bakayım bana diyor. Tanker şoförü diyor ki ben ne dedim diyor. Bilmiyor musun bacı diyor. O zaman bırak beni diyor. Hadi diyor. Hadi diyor. Götür beni oraya diyor. Tanker şoförü korkuyor tabii. Çekiniyor kadından. Kadın da hanıma. Ondan sonra götürüyor gösteriyor. Bu ev diyor. Sizin değil mi bu ev diyor. Tamam diyor sen git diyor tanker şoförüne kadın. Ondan sonra kadın oğlunu arıyor. Büyük bir oğlu var yetişkin. Oğlum diyor. Böyle böyle oldu diyor. Babanın bir başka evi daha varmış diyor burada diyor. İçeride diyor insanlar var diyor. Nedir bu diyor. Sen biliyor musun? Anne diyor ben biliyorum sana söylemedim bugüne kadar diyor. Babamın orada bir sevgilisi yaşıyor diyor. Bir de bizim diyor bir kardeşimiz var diyor. Küçük diyor 9 aylık. Ne diyor kadın. Ne kardeş ne diyorsun sen falan. Anne diyor yani lütfen diyor ne olur sakin ol geliyorum ben eve diyor. Fakat annesi dinlemiyor. Gidiyor o eve bağırıyor, çağırıyor, azarlıyor içeride kim varsa. Yardımcılar falan çıkıyorlar. Onları azarlıyor kadın, taşlıyor. Ondan sonra neyse konu komşu oradaki bekçiler falan kadını oradan uzaklaştırıyorlar. Kadın kocasının eşyalarını da kapının önüne koyuyor. Evin kilidini de değiştiriyor kadın. Ondan sonra o evdeki diğer ikinci kadın bu diyor bana diyor geldi diyor burada diyor bağırdı çağırdı hakaret etti. Benim yardımcılarıma hakaret etti. Polisi arıyor. Polis geliyor. Onları karakola çağırıyor. Rezalet. Karakola gidiyorlar, ifade veriyorlar. O ikinci kadın, o genç olan 28 yaşındaki bundan şikayetçi oluyor. Esas kadını mahkemeye veriyor. Bana hakaret etti diye. Büyük bir rezalet. Şimdi ben bu Ali Vakkas Altınbaş'a diyorum ki Ali Bey sen Gaziantep'li çok tanınmış Yalı Çapkın'da da hayatınızın aksettirildiği bir aileye mensupsun. Çok zenginsin. Türkiye'de vergi rekortmeni oldunuz siz Altınbaşlar. Kıbrıs'ta çok büyük yatırımlarınız var. Hiç yakışıyor mu sana ya? Hiç yakışıyor mu sana böyle bir ilişki içinde olmak? Eğer öbür kadını istiyorsan boşanırsın hanımından. Ne yaparsan yap. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir ilişki olabilir mi? Şimdi ister misiniz? Bu Ali Bey'in karıştığı bu skandal da Yalı Çapkın'ın devamı olarak dizi olsun, çekilsin. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Diyorsunuz ya Yalı Çapkın'ın devam etsin Bilal Bey diye. Alın size. Yalı Çapkın'ın hikayesinin sahibi olduğu iddia edilen ailenin bir başka olayı. Selamlar Sadun Akil. Taya geldim. Teya from Russia. From Moskova. Teya Gabing. Yegane nasılsın? Abakorova. B.A. Dilsoda. Merhaba. Elanur nasılsın? Çiğdem diyor ki bugün Onur abi Pelin Hanım'la yaptığı canlı yayında asla Aframert takipleşmeye başlayacaklar ama birbirlerine naz yapıyorlarmış. O diyor sen birbirleriyle şakalaşıyorlarmış. Martin Afram çok tatlılar ya. Onlar çok tatlılar arkadaşlar. Onlar çok şekerler arkadaşlar. Patricia Alba Ortega. Hola hola. Hola Argentina. Hola. Hola Argentina. Hola Patricia. Welcome Alba Ortega. Afra ve Mert. Afra et Mert. Ayşe Gök. İlk kadın neler çekmiş. Hakikaten ilk kadın neler çekmiş Ayşe Gök ya. Ya ben bunu anlayamıyorum ya. O kadar varlıklı, o kadar zengin ki bu adam. Ya tamam de ki karına, karıcığım ben seninle yapamıyorum artık olmuyor. Ben başka bir hayat kurmak istiyorum kendime. Sana da çok büyük bir tazminat vereceğim. Ne olur kusuruma bakma. Yani özür diliyorum senden. Boşanmak istiyorum.
Kadın rıza gösterirse, boşanmak isterse yani o zaman usulünce boşanırsın. Boşanmak istemezse de avukatına verirsin yetkiyi. Avukatın uğraşır. Eninde sonunda boşar sizi. Burada bir şey yok. Yani yine hatalısın tabii. Başka kadına gönül verdin, karını boşuyorsun. Yine büyük hatan var ama burada hiç değilse karına diyorsun ki ben boşanmak istiyorum. Yani işi usulüyle yapıyorsun. Hukuka uygun olarak yapıyorsun. İşi yine o kadar yine hataların var ama arkadan dolanmıyorsun, kandırmıyorsun. Yıllardır sana karılık yapmış, eşin olmuş, çocuk vermiş, 2 tane çocuk vermiş. Karını kandırmıyorsun. Ama böyle bir şey olabilir mi ya? Bir de yakında bir ev tutuyorsun, ev alıyorsun öbür kadına ki daha rahat gidip gelip bazen gidiyorsun orada vakit geçiriyorsun. Ondan doğan çocuğunu seviyorsun. Sonraki öbür karının yanına dönüyorsun. Böyle bir şey olabilir mi ya? İyi kalpten gitmedin be adam bugüne kadar. Yani büyük skandal. Şarkıcı Simge Sağan. Simge Sağan'ı ben beğeniyorum. Takdir ediyorum. Şarkıcı Simge Sağan'ı şöyle anlatayım. Yurt dışından bizi izleyenler belki hatırlamayabilir kim olduğunu. Galatasaraylı ünlü futbolcu Icardi var ya, Arjantin. Dilek Şenyurt geldi, hoş geldi. Dilek Şenyurt kim? Dilek Şenyurt benim özel abonem. Afram için onlar eşsiz ve büyüleyen muhteşem bir güzellik ve çift diyor. Biraz sonra size Dilek Şenyurt'un bir yorumunu okuyacağım arkadaşlar. Bana bugün DM'den yazdığı bir yorumu okuyacağım. Şarkıcı Simge Sağ'ın Galatasaraylı Arjantinli futbolcu hani karısıyla büyük skandallara karışan karısı onu gitti bir DJ ile aldattı. Yurt dışındakiler için söylüyorum. Onlar belki hatırlayamayabilir kim olduğunu. Santrafor, dünyaca ünlü golcü. Aşkın Olayım şarkısı Simge Sağ'ın hani Icardi böyle yapıyor da şarkıyı gol attığı zaman bütün tribünler söylüyor ya. Çocuklar da yapıyor böyle. Ben de yapıyorum evde Icardi gol attığı zaman. Ben de Galatasaraylıyım. Simge şimdi son zamanlarda Türkiye'de ünlüler arasında tacize uğrayanlar başlarından geçen olayı anlatıyorlar ve ifşada bulunuyorlar. Kendilerini taciz edeni, kendilerine şiddet uygulayanı rezil ediyorlar. Açıklıyorlar, kimliğini açıklıyorlar. Simge Sağ'ın da bu konuda bir açıklama yaptı. Çocuk yaşta istismara uğradığını açıkladı. İstismara uğradı. Yani çocuk yaşta bir erkek onu kullanmaya kalkmış, onu taciz etmiş, ona sarkıntılık yapmış. Korktum, sustum. Ama artık biz kadınlar susmuyoruz. Fakat olayı yapanı açıklamadı. Kız kardeşlerim korkmayın, susmayın. Bitsin bu kötülük, bitsin bu karanlık. Birlikte olursak son bulacak dedi Simge Sağan ama yine de kendisine bu kötülüğü yapanın kimliğini açıklamadı. Oysa açıklasa çok daha iyi yapmış olur. Bu şu anda yaptığı da büyük cesaret. Kendisiyle mücadele ediyor çünkü böyle kötülükleri yaşayan insanlar kolay değil. Bunu açıklamak, bunu ortaya çıkarmak, toplum önünde bunu söyleyebilmek. Belki bir süre sonra onun kim olduğunu da söyler. Dilek Şenyurt burada. Evet, Dilek Şenyurt'un mesajını size okumak istiyordum dostlar. Bu arada Şili'den de beni özel üye olarak, özel abonem olarak takip eden bir dostumuz var. Delfina Dimasio. Delfina Dimasio nerelerdesin? Yayından sonra izliyorum diyorsun, Bilal abi diyorsun seni. Fakat yayından sonra da seni yorumlarda göremiyorum. Yayından sonra da izleyenler arasında, bana yorum bırakanlar arasında değilsin. Delfina Dimasio, Şilili arkadaşım. Özel abonem oldun ama ondan sonra ortadan kayboldun. Merak ediyorum. Sağlıklısın umarım.
Herhalde bir yerlere tatile mi gittin? Uzaklaştın mı sosyal medyadan? Sosyal medya detoksu mu, YouTube detoksu mu yapıyorsun? Olur ya bazen insanlar bir süre sosyal medyaya girmeyebilirler. Her neyse, eee, özel üyemin Dilek Şenyurt'un mesajını okumak istiyorum arkadaşlar. Bu arada Boğaziçi'nde yüzme yarışında kaybolan Rus yüzücü, kendisi olimpiyatlarda da yarışmış. Çok kuvvetli ve çok başarılı bir yüzücü olduğu söyleniyor. Rusya'da ve yurt dışında dünya çapında şampiyonlukları olan bir yüzücü olduğu söyleniyor. Onun böyle bir yarışmada, Boğaz'da, herhangi bir denizde kaybolması imkansız deniyor. Şimdi o konuyu da konuşacağız ama öncelikle sevgili Dilek Şenyurt'un mesajını okumak istiyorum. Hakan Sabancı ve Hande Erçel'in ayrılığı üzerine Dilek Şenyurt yazıyor. Ben çok üzüldüm çünkü en sevdiğim favori çiftlerinden ilk sırada idiler. Ama her zaman dediğim gibi hiç yanılmadık. Biz söyleyince eski kafalı diyorlar Bilal Bey. İstediğiniz kadar Oxford'da okuyun, Harvard Üniversitesi mezunu olun. Eğer bu coğrafyada doğup yaşıyorsanız, önde gelen bir aileden iseniz, ataerkil bir toplum yapısına sahip iseniz, günün sonunda illaki kadına farklı bir gözle bakılıyor. Maalesef öyle ya. Maalesef. Yani dizideki sahneler için yok işte orada hile var, yok yapay zeka var, size öyle görünüyor, öpüşme ya da sevişme sahneleri asla kabul etmezler. Ya baştan bir oyuncu kendi mesleğinden biriyle evlenecek ya da hiç ilişki ciddi olarak düşünmeyecek. Böyle bir riske iki taraf da girmeyecek. Şimdi iki yetişkin birey olarak ünlü bile olsalar onlar da etten kemikten bizim gibi insanlar. 3 senedir birliktelerdi biliyorsunuz. 3 sene az zaman değil diyor Dilek. İşte bazen paranın da satın alamayacağı şeyler var. Aşk gibi. Zor bulunan bir şey aşk. Ama bazen olmayınca olmuyor. Keşke bu bir rüya olsa. Dilek eline sağlık. Çok güzel Dilek. Çok güzel. Yorumunu çok beğendim. Çok güzel. Bir köşe yazısı tadında. Artık susturamazlar. Sosyal medyanın gücü bu anlamda çok iyi bence. Deşifre etsinler. Yani burada şeyi diyor Dilek, tacizcileri diyor. Rezilleri ortaya çıkarsınlar, ülkeyi terk ederler belki de. Dilek Şenyurt ya kalp krizi geçirdi ya da acaba bunu fırsat bilerek başka bir yere kaçmış olabilir mi? Yüzücü için söylüyor. Rus yüzücü için. Şimdi konuşacağız o konuyu arkadaşlar. O konuya geçeceğiz. Dilerseniz sizler de benim özel üyem olabilirsiniz. Özel üyelerimin ayrıcalığı var. İsimleri renkli olarak geliyor burada akışa ve isimlerinin yanında bir rengarenk bir rozet sahibi oluyorlar. Kendileri mesajlara burada canlı mesajlaşmaya, sohbet mesajlarına katıldıkları zaman isimlerinin yanında renkli rozetleri de gözüküyor ve kendileriyle sosyal medyada da bağlantı kuruyorum. Onların yorumlarını, onların sorularını her zaman öncelikle okuyorum, cevaplandırıyorum. Yanıt öncelikleri var ve onlarla eğer isterlerse, kendileri isterse haftada 2 gün burada YouTube'da canlı yayın yapıyorum. 10'ar dakika onları canlı yayına konuk alıyorum. Onların sorularını cevaplandırıyorum. Yorumlarını buradan onların yüzünü görerek dinliyorsunuz. Dileyen takipçilerim süper etiket ve süper chat'te alabiliyorlar arkadaşlar. Arzu Sabancı, Hande Erçel'in evlenmesine müsaade etmeyen Hakan Sabancı'nın annesi kendi hesabında yorumları kısıtlamış. Yani Arzu Sabancı'nın paylaşımlarının altına girip ona soru soramıyorsunuz, yorum yapamıyorsunuz. İnsanlar sormak istiyor. Oğlunla Hande Erçel'in evlenmesine niye müsaade etmedin diye soramıyorsunuz. Çünkü
biliyor bu tür soruların geleceğini. Herhalde cevaplandırmak istemiyor ya da verecek cevabı yok. Soruları kısıtlamış, sınırlandırmış arkadaşlar. Yorum yazamıyorsunuz. Evet, bunu söylemek istedim. Bir de şu detay var arkadaşlar. Hakan Sabancı profilinde Hande ile olan fotoğrafların hiçbirini Hande ile Hakan Sabancı profilinde Hande Erçel'le olan fotoğraflarının hiçbirini Nazlı Sabancı ilişki sürecince hiçbir fotoğrafına beğen atmadı. Nazlı Sabancı, yani Hakan Sabancı'nın ağabeyinin, hacının karısı, Hakan'ın Hande ile olan hiçbir fotoğrafını beğenmedi. Ama Hakan Sabancı'nın bütün paylaşımlarını, fotoğraflarını beğendi. Yani ailede Hande Erçel'in yaşadığı durumu görebiliyor musunuz? Ne Hakan'ın yengesi istiyor Hande Erçel'i, abisinin karısı, ne de Hakan'ın annesi istiyor. Arzu Sabancı istiyor. Hande Erçel o yüzden çekip gitmekle, buraya kadarmış artık ayrılıyoruz demekle son derece haklı. Sizce? Bu arada Mert Ramazan Demir'in, sevdiğimiz başarılı oyuncu Mert Ramazan Demir'in Metruk Adam filmi Netflix'te İngilizce olmayan en popüler filmler listesinde 7,7 milyon izlenmeyle ikinci sıraya yerleşti dünya çapında. Birinci Fall For Me filmi 7,7 milyon izlenmeyle Mert Ramazan Demir dünya sıralamasında İngilizce olmayan filmler arasında ikinci sırada. Bu da bu delikanlının, Mert Ramazan Demir'in dünya çapında ne kadar çok sevildiğini gösteriyor. Ne kadar çok beğenildiğini gösteriyor arkadaşlar. Evet, yurt dışından beni izleyen YouTube izleyicileri, yurt dışından beni izleyen, altyazılar eklendikten sonra ya da önce yazdığınız yorumlarda beni hangi ülkeden izlediklerini, eğer daha önce yazmadılarsa lütfen yazıp yanına kendi ülkelerinin bayrağını koysunlar. Bunu daha evvel de söylemiştim. Sağ olsun izleyicilerimizin önemli bir kısmı bu dileğimi yerine getirdi, dediğimi yaptı. Fazla değil, bir cümle yeterli. Bilal Bey, ben sizi Singapur'dan izliyorum. Yanına Singapur'un bir bayrağı, emoji, selamlar, sevgiler. Ben bunu tanıtım için istiyorum sizden. Daha sonra bir tanıtım hazırlayacağım. Bunun için istiyorum. Bunu şimdiye kadar yapan dostlar tekrar yapmalarına gerek yok. Evet. Abone olmadan beni izleyen arkadaşlar varsa lütfen abone olsunlar. Onlardan ricam. Ve eğer beğen yapmayan varsa aranızda, beni izleyen, beğenen, sohbetimizi beğenen arkadaşlar arasında beğen yapmayan varsa lütfen beğen yapsınlar, like atsınlar. Bunlar bizim için önemli ve yorumlarınızı da bekliyorum. Ne kadar çok yorum olursa o kadar daha dolu dolu bir yayın oluyor. Yorumlarınıza elimden geldiği kadar cevap vermeye çalışıyorum. Fark ediyorsunuzdur siz de. Uyanıyorum, uyuyorum, uyanıyorum, tekrar açıyorum, bakıyorum, yine birkaç yoruma cevap veriyorum. Sabah kalkıyorum, tekrar yorumlarınıza göz atıyorum. Yorumlarınız bana yön veriyor. Bazıları eleştirisel oluyor. Çok ağır eleştiren olursa onlara hiç bir şey demiyorum. Haklarıdır, fakat kırıcı olmadığınız için çok teşekkür ederim. Hep etik sınırlar içinde, ahlaki sınırlar içinde yorum yazdığınız için çok teşekkür ederim. Görüyorum bazı başka YouTube kanallarında insanlar hakaret bile ediyorlar.
Bunlar çok çirkin şeyler, olmaması gereken şeyler. Hepimiz sevgi ve saygı kuralları içinde davranmamız gerekiyor. Birbirimize o şekilde etmemiz gerekiyor. Benim takipçilerim çok şükür hepsi saygılı, sevgi dolu insanlar. Onun için bir kere daha teşekkür ediyorum dostlar size. Rus yüzücü Nikolay Sveshnikov bugün dördüncü gün tamamlandı arkadaşlar. Ve dün öğleden sonra yarışın başladığı İstanbul Boğazı'nın kenarındaki Kanlıca semtinin bağlı olduğu Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı kaybolan Rus yüzücü Nikolay Sveshnikov'un boğulmamış olma ihtimaline karşılık çevrede denizi gören tüm kameraların incelenmesini istedi. Yarışın başladığı Fatih Köprüsü ayağıyla Fatih Boğaz Köprüsü'nün ayağıyla e, Asya kıtası yakasındaki ayağıyla aşağıdaki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü o köprünün Avrupa yakası ayağındaki Kuzguncuk semtinde bitiyordu. Kanlıca'dan başlıyordu Asya'da. Avrupa'da Kuzguncuk semtinde bitiyordu. Bu iki köprü arasında her iki yakadaki bütün parklarda, yol kenarlarında, resmi kurumlarda, restoranlarda, kafelerde ne kadar kamera görüntüsü varsa denize bakan, denizi gören hepsinin toplanmasını istedi savcılık. Polise emir verdi, talimat verdi ve hepsinin incelenmesini istedi. Burada amaç Sveshnikov'un boğulmamış olma ihtimaline karşılık, denizde boğulmamış olma ihtimaline karşılık çevrede denizi gören tüm kameraların incelenmesini istedi. Pazar günü yapılan 2820 sporcunun katıldığı 81 ülkeden bu yüzme yarışında bütün yüzücüler finish yerinde denizden çıktılar. Bir tek bu Rus yüzücü denizden çıkmadı, Nikolay. Ayaklarında çip vardı ve o çip de denizden çıkmadığını gösteriyordu. Çip de hep denizden sinyal vermeye devam etti arkadaşlar. Savcılık polise dedi ki bütün bu kamera görüntülerine bakın. Bu insan denizden çıkıyor mu çıkmıyor mu? Böyle bir görüntü var mı yok mu? Ve bir tim kurun polise. Savcı emir verdi. Dışarıda da bu kişiyi araştırın. Bu kişi denizden çıkıp dışarıda herhangi bir şekilde bir yere gitmiş, kendini kaybetmiş, bir yerde bir şey yapıyor olabilir mi diye. Dışarıda olabilir mi? Dışarıda yaşıyor olabilir mi diye. Savcılık özel bir ekip kurun, bir tim kurun. Dışarıda bu insanı araştırın. Tabii ki denizde de aramalar sürüyor. Dalgıçlar, sahil güvenlik, deniz polisi, denizin içinde de hem denizin dibinde hem de denizin içinde tarama yaparak denizin tabanında bu kişiyi arıyor arkadaşlar. Peki savcılık niye böyle düşündü? Hayati Şamiloğlu pazar günü bu yarışmaya katılan, bu yüzme yarışına katılan Boğaziçi'ndeki Türk yüzücülerden biri arkadaşlar. Rus yüzücünün kaybolduğu haberini görünce internette, Instagram'da bunun suratını görünce Rus yüzücünün Nikolay ya ben hatırlıyorum diyor. Ben bu arkadaşla denizin içinde konuştum, onu uyardım. Ters yöne gidiyorsun diye diyor. Hemen 112'yi arıyor. Türkiye'deki acil itfaiye de buraya bağlı, polis de buraya bağlı, trafik polisi de buraya bağlı, ambulans da buraya bağlı. 112 112 telefon arıyor burayı, çağrı merkezini.
Ben diyor Hayati Şamiloğlu pazar günü bu Boğaziçi'ndeki yarışta yüzdüm. Bu kaybolduğu söylenen Rus sporcuyu ben gördüm, onunla konuştum diyor denizin içinde. Anlatmak istiyorum diyor. Bir dakika diyorlar, size sahil güvenliğe bağlıyoruz. Sahil güvenliğe bağlıyorlar. Sahil güvenliğe diyor ki ben diyor işte böyle böyleyim, böyle böyle oldu. Ben bu arkadaşı gördüm. Aramızda geçenleri anlatmak istiyorum. Peki diyorlar, şimdi neredesiniz? İşte İstanbul'dayım, şuradayım. Kuruçeşme'ye gelebilir misiniz diyorlar. Teknenin kalktığı, yarışın başladığı yere gelebilir misiniz? Gelirim diyor. Final yerine pardon. Finish yerine gelirim diyor. Tamam diyor, seni oradan alacağız diyor. Beraber gideceğiz. Denizde nerede karşılaştık? Bize orada göster, orada anlat diyor. Hemen diyor saatle randevuleşiyorlar. Ve bu arkadaş Hayati Şamiloğlu gidiyor orada. Deniz polisi de orada. Sahil güvenlik de. Sahil güvenlik askeri bir birim. Deniz polisi biliyorsunuz polis. Sahil güvenliğin teknesine biniyor bu arkadaş. Ondan sonra götürüyor onları denizin ortasında. Yaşadıklarını gösteriyor, anlatıyor. Orada koordinatlar alınıyor. Rapor tutuluyor. Bu arkadaş da raporu imzalıyor. Rus yüzücüyle anlattığı şöyle. Rus yüzücüyle denizin ortasında karşılaştık. Yanlış tarafa yüzüyordu. Onu uyardım. 10-15 kere bağırdım. Bro, bro, bro diye bağırdım. Sonunda duydu. Çok hızlı yüzücüydü. Benden hızlı yüzüyordu. Bana doğru bakınca ona wrong way, yanlış tarafa yüzüyorsun. Wrong way, yanlış yöndesin diyerek sağ tarafı işaret ettim. Beni duydu, anlamış gibi yaptı ama ben ne yaptığımı biliyorum, bana karışma der gibi bir hareket yaptı. Ben onun karaya çıktığını düşünüyorum. Benim uyarımı anladı. Bana ben ne yaptığımı biliyorum, bana karışma der gibi bir hareket yaptı ve kendi bildiği yönde devam etti yüzmeye. Çok kuvvetli bir yüzücüydü. Bir Rus olimpiyat yüzücüsü, bir rekortmen. O bir Rus olimpiyat yüzücüsü, bir rekortmen. O gün Boğaz'da fazla akıntı yoktu. Rüzgar sert değildi. Zaten Boğaz'daki akıntı fazla olsa en çok güneye doğru sürüklenirsiniz. Öyle alabora olmak, akıntının Karadeniz'de olduğu gibi sizi suyun altına çekmesi Boğaz'da söz konusu değil. Bu yarışlarda her yıl yönünü şaşıran çok yüzücü oluyor. Ama görevli tekneler onları uyarıyorlar. Bu yüzücünün görevli teknelerin görüntüsünden çıkmış olması bir tuhaf. Ben onun karaya çıktığını, denizde boğulmadığını düşünüyorum. Hedefini bilen kasıtlı bir yüzüş yapıyordu. Öyle yönünü şaşırmış bir hali yoktu. Gördünüz mü arkadaşlar? Yeni bir Agatha Christie romanı sanki. Bu Rus yüzücü Nikolay Şiveşnikov inşallah boğulmamıştır. İnşallah kendisinin bir planı vardır, çıkmıştır o denizden. Planı neyse uygulasın. Planı neyse onu uyguluyordur. İnşallah hayattadır. Bilemem. Bilemem planını. İnsanın aklına bin türlü şey geliyor. Sizin de geliyordur şu anda. Ama hayatta olmasını, sağlıklı olmasını, yaşıyor olmasını düşünmek bile insanı sevindiriyor. Ölmemiş olmasını düşünmek bile insanı mutlu ediyor. Öyle değil mi? Ve karısı buraya geldi Rusya'dan. Burada yetkililerle konuştu. Kurtarılma çalışmalarına baktı. Çok memnun kalmadı. Arama çalışmalarından çok memnun kalmadı. Buradan Rusya'daki dostlarıyla konuştu. Orada bir ekip oluşturup Türkiye'ye gelmelerini istedi. Ondan sonra da Rusya'ya geri döndü eşi. Onun çünkü bir bebeği var 9 aylık Rusya'da. Geçtiğimiz Aralık ayında galiba dünyaya getirmişler bebeğini. Tam olarak bilmiyor olabilirim, eksik söylüyor olabilirim ama Aralık'ta evet. Aralık ayında dünyaya getirmişler. Bebeğinin yanına Rusya'ya döndü. Çok fazla kalamadı burada karısı. İnşallah karısının da yüzü güler. Ama çok ilginç bir durum arkadaşlar. Sonuçta ne çıkacağını ben de çok merak ediyorum.
Bu arada bu ayağa takılan çipler çok gelişmiş, son model olanlar değilmiş. Bunu da bu arkadaş söylüyor. Bu Türk yüzücü Hayati Şamiloğlu söylüyor röportajında. Diyor ki o şimdi bize takılan bu çipler diyor denize ne zaman girdiğimizi, ne zaman çıktığımızı gösteriyor diyor. Daha gelişmişleri var bunun diyor. Son teknoloji olanları var diyor. Daha detay vermemiş ama muhtemelen onlar şu anda neredesiniz, hangi koordinattasınız, oradan da sinyal veriyor ki sizin sinyal verdiğiniz yerin neresi olduğunu gösteriyor herhalde ve daha başka anlatımları da var herhalde şimdiki çiplerin. Ben şunu söylemek istiyorum yetkililere, bu yarışları düzenleyen Türk Milli Olimpiyat Komitesi yetkililerine şunu söylemek istiyorum. Yeterli sponsorlarınız var diye biliyorum. Böyle bir dünya çapında bir yarışmayı çok büyük sponsorlar destekliyordur. Lütfen teknoloji olarak en iyi yatırımı yapın. Bakın görün neler oluyor. Bakın hiç kimsenin aklına gelir miydi bir sporcunun denizde kaybolacağı? Lütfen onların emniyeti için, onların güvenliği için alabileceğiniz en son teknolojik tedbirleri alın. Teknolojiden faydalanabildiğiniz kadar çok faydalanın. Yeterli tekne yoksa kılavuz teknesi, teknelerin sayısını artırın denizde. Bakın ne diyor Hayati Şamiloğlu. Ben diyor bu yüzücünün diyor yön gösteren, kaybolanlara, başka yöne gidenlere yönünü doğru yönü gösteren teknelerden birisiyle karşılaşmamış olmasını tuhaf buluyorum diyor. Belki de yeterli tekne yoktu da onu uyarmadılar. Yanlış yönde gidiyorsun diye. Ve bu çiplerin daha gelişmişini, en son teknolojiye sahip olanları getirin kardeşim Türkiye'ye bu yarışlar için. Sponsor olurlar adamlar ya. Dünyada kaç tane İstanbul Boğazı gibi bir şaheser var ve kaç tane böyle denizde muhteşem bir coğrafyada Avrupa kıtasıyla Asya kıtasını birleştiren bir boğazda, bir denizde böyle yarış yapılıyor. Bir Manş'ta var İngiltere-Fransa arasında ki burası oradan 1000 kat daha güzel coğrafya, tabiat olarak İstanbul Boğazı. Ben dünyanın her tarafını gezdim. San Francisco diyorlar. San Francisco'daki denizde kapkara bir deniz, simsiyah bir deniz. En iyi rengi lacivert oluyor, koyu lacivert. Dalgaların boyu 3 metre. San Francisco'da şehrin içinden geçen deniz diyorlar. Korkarsınız gece denize bakmaya. Kapkaranlık. İstanbul Boğazı öyle mi? Her taraf ışıl ışıl. Köprüler gerdanlık, mücevher gerdanlık gibi İstanbul Boğazı'nın üzerinde. İstanbul Boğazı'nın kıymetini bilelim. Orada organizasyon yapan siz, spor kurumları, kuruluşları, devletin, özel sektörün her neyse İstanbul Boğazı'na yakışır organizasyonlar yapın. İnsanlar güvenlik nedeniyle bir sıkıntı yaşamasınlar. Asla. Tabii ki Allah'tan gelen kalp krizi, kramp girer. Fakat Onur Akay'ın söylediği bir şey var. Çok katılıyorum. Onur Akay da yüzme sporuyla profesyonel olarak uğraşmış. Demişti ki Bilal abi bunlar öyle yüzücü ki ayaklarına kramp girerse onlar onu çözerler demişti. Normal bir vatandaşa, amatör bir yüzücüye kramp girdiği zaman denizin dibini boylayabilir acıyla, kendini belki kurtaramaz. O acıya kapılır ve kötü şeyler olabilir ama bunlar profesyonel yüzücüler. Sırt üstü yatarlar, bir şekilde kendilerini kurtarırlar demişti. Dolayısıyla kramptan dolayı, akıntıdan dolayı bir şey olduğunu zannetmiyorum. Ancak bir kalp krizi Allah korusun ona kimse bir şey yapamaz. Hele ki denizin ortasında. Dostlar, Afram'ı bir gün canlı yayına çıkartmayı düşünmez misiniz? Çıkartırım, düşünürüm Dilek Şahin. Konuşuruz bunu. Konuşuruz bunu. Sizleri çok seviyorum. İyi ki buradasınız. İyi ki beraberiz. Lütfen beğen sayısını artıralım olur mu? Dostlar. Peki. Sizleri çok seviyorum. Tekrar görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Dilek Şenyurt, özel abonem. Çok teşekkür ederim katkıların için.